BMW 7 serisiyle birlikteyiz. 7 serisi bildiğiniz gibi BMW'nin amiral gemisi modeli. Bu araçta o kadar çok teknoloji, o kadar çok konfor ekipmanı var ki bu araca yürüyen bir ev, yürüyen bir ofis bile diyebiliriz. Bu aracı çok merak ettiğinizi biliyorum. Uzun süredir bunun testini yapmamı istiyordunuz. O gün bugün, eğer hazırsanız incelemeye başlıyoruz. Hadi gelin. ...7 serisi de klasik bir BMW modeli olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Bu araca ben eskiden baktığım zaman büyütülmüş bir 3 serisi gibi görüyordum ama yeni nesil 5 serisinin çıkmasıyla birlikte bu araç ona çok daha benzer tasarıma sahip olduğunu herkese göstermiş oldu. Burada devasa diyebileceğim 2 tane BMW'nin meşhur böbrekleri var ve bunlar bildiğim kadarıyla hıza göre açılıp kapanabiliyor. Baktığımız zaman da aracın çok fazla krom aksesuarla bezenmiş olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki bunun gibi lüks sınıftaki bir otomobile kesinlikle bir artı katıyor, bir elitlik katıyor. Profiline baktığımız zamansa bu araç uzun şasili bir 7 serisi olduğu için ön tamponundan arka tamponuna olan mesafesi tam 5238 mm. Yani kısa şasili olan 7 serisinin 5098 mm'lik ebatlarıyla kıyaslayacak olursak bu araç ondan tam 14 santim daha uzun ki yandan baktığımız zaman da ne kadar büyük bir gövdeye sahip olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Yani kapılarının bile ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Arka koltuklara geçmek için sabırsızlandığınızı biliyorum ama birazcık daha sabredin. Önce aracın arka tasarımına ve yükleme hacmine bakalım. Ondan sonra arka koltuklara geçeriz. Şimdi tasarım olarak buraya baktığımızda bir önceki nesil 7 serisine kıyasla bu aracın daha atletik göründüğünü söyleyebilirim. Tabi diyebilirsiniz ki 4 kapılı 5 küsur metrelik bir otomobil ne kadar atletik görünür? Valla bana sorarsanız gayet güzel görünüyor. Özellikle de bu stopların yeni tasarımı neticesinde otomobilin arkası nispeten sportif diyebilirim. Krom aksesuarlar görmüş olduğunuz gibi aracın arkasında da kendine bolca yer bulmuş. Peki nasıl bir yükleme hacmi sunuluyor 7 serisinde? Ona da bakalım. Burası 515 litrelik bir hacme sahip. Bu araç uzun şasili de olsa, kısa şasili de olsa buradaki yükleme hacmi aynı. Ve bana sorarsanız beklentileri de gayet iyi bir şekilde karşılayacak bir yapısı var. Tabii 7 serisinde arka koltukları yatırıp bagajı büyütme imkanınız ne yazık ki yok. Çünkü arka koltuklarda business class konforu sunulduğu için ve onların elektrikli bir mekanizması olduğu için böyle bir özellik sunulmuyor. Ama zaten bu kadar para verip bir otomobil aldıktan sonra herhalde Ikea'dan aldığınız eşyaları bu aracın bagajına yüklemeye çalışmazsınız diye düşünüyorum. Neyse, yükleme hacmiyle ilgili bence bu kadar konu yeter. Artık aracın en merak edilen ve en konforlu olan yeri arka koltuğuna, daha doğrusu sağ arka koltuğuna geçme zamanı. Hadi gelin. Oh. Dünya varmış. Burası muhtemelen bir otomobilin arka koltuğundan bekleyeceğiniz her şeyi sunuyor diyebilirim. Öncelikle diz ve baş mesafesi. Diz mesafesi konusunda burası standart haliyle bile çok iyi şeyler sunabiliyor size. Çünkü bu koltuk şu anda benim ideal sürüş pozisyonumdakiyle aynı yere ayarlanmış durumda. Ama ben bu koltuğu şu an mesela öne doğru iterek kendime çok daha geniş bir yer yaratabiliyorum. Yani bu esnada burası hakikaten bir uçaktaki business class konforuna erişmiş oluyor. Ayrıca baş mesafesinden bahsedeyim. Baş mesafesi de gayet ferah. Burada çok rahat bir şekilde oturabiliyorsunuz. İçerisi aydınlık, görüş açılarınız da çok iyi ama isterseniz bu şekilde tüm perdeleri, cam tavanın perdesini, arkayı kapatarak da kendinizi izole edebiliyorsunuz dış dünyada. Yani burada bir iş toplantısını bile kimse sizi görmeden hareket halinde yapabilirsiniz. Burada ekstra ücret karşılığında alabileceğiniz Executive Lounge bir konsol yer alıyor. Yani bunun neticesinde bu test otomobilinin arka koltukları sadece 2 kişiye yer sunabiliyor. Burada normal şartlarda bir tane iPad benzeri kumanda elemanının olması gerekiyor. Dokunmatik ekranlı. Fakat test otomobilinde yoktu. Ben de aracı teslim alırken bunu kontrol etmeyi, sormayı unuttum. Ne yazık ki bunu size tanıtamayacağım ama sonuçta burada önümde bir tane ekran var ve onu burada görmüş olduğunuz kumanda vasıtasıyla kullanabiliyorsunuz. Ayrıca
Sol tarafta da aynısından bir tane daha var ve sol arkada oturan, sağ arkada oturan kendi keyfine göre bunları burada kullanabiliyor. Ayrıca tabii burada benim oturduğum koltuğu da istersem daha dik bir pozisyona getirebiliyorum. İstersem de olabildiğince yatık bir forma getirip burada keyif çatabiliyorum. Unutmadan şurayı da göstereyim size. Burada da normalde 4 bölgeli olan klimanın 2 bölgesini buradan kumanda etme imkanınız var. 2 tane bardaklık var. Ekstra eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan var. Ayrıca burada aracın içinde kullanılan bu ahşapların tamamının da gerçek olduğunu belirtmeden geçmeyeyim. Artık sürücü koltuğuna geçme vakti geldiğini biliyorum ama inanın buradan ayrılmak hakikaten çok zor. Ama yapacak bir şey yok. Test etmemi beklediğinizi biliyorum ve yavaş yavaş sürücü koltuğuna doğru geçiyorum. Bu arada unutmadan merak edilen konuların başında da bu 7 serisinin yeni anahtar sistemi geliyor. Bu dokunmatik ekranlı anahtar vasıtasıyla otomobilinizin birçok şeyini görebiliyorsunuz. Yani ne kadar menzil kat edebileceği, kapılarının kilitli olup olmadığı veya otomobile eğer 100 metre mesafedeyseniz klimasını veya kaloriferini çalıştırıp aracı ısıtma veya soğutma imkanınız var. Ama en merak edilen konunun tabii park etme esnasında, dar alanlara gireceğiniz esnalarda anahtar üstünden otomobili ileri geri götürme fonksiyonu olduğunu biliyorum. Ben de açıkçası bunu çok merak ediyordum ve denemek istiyordum ama ne yazık ki bu test otomobilinde bu fonksiyon sunulmuyor. Yani eğer dar bir alana park etmek durumunda kalırsanız da orada da iş başa düşüyor ve park işlemini siz gerçekleştiriyorsunuz. ...7 serisinin direksiyonuna geçip yola çıktığınız andan itibaren büyük bir şey kullandığınızı hissediyorsunuz. Ama bu kadar büyük boyutlu olmasına rağmen 7 serisi çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Bir kere çok konforlu. Bunu anlatımın süresince birçok kere yineleyeceğimi tahmin ediyorum. Öncelikle yalıtım konusundan başlayayım. Bir kere bu aracı şehir içinde kullanırken dış dünyadan hiçbir sesi içeriye almamayı başarıyor. Yani çok sessiz, izole bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde otoyola çıktığınızda da mesela şu anda saatte 120 km hızla gidiyorum ve bana inanın 80 ile 100 ile gidiyormuşum gibi bir izlenim yaşatıyor. Yani ne yol sesi ne rüzgar sesi asla kabinin içine sızmıyor. İç mekanın tasarımı son derece şık. Malzemelerin kalitesi bayağı yüksek. Yani dokunduğunuz hemen her yerde deri malzemelerle karşılaşıyorsunuz. Yani neredeyse plastiğe dokunmak söz konusu bile değil. Burada kullanılan ahşapların tamamı da zaten gerçek. Koltuklar çok konforlu, çok rahat. Tabii arkadaki gibi keyif sürme imkanınız yok. Sonuçta yola konsantresiniz ama oturduğunuz bölümde, yaslandığınız bölümde sizi çok rahat ettiriyor. Buna emin olabilirsiniz. 7 serisinde bu iDrive'ın ekranı artık ilk defa dokunmatik olarak kullanılabiliyor. Dokunmatiğin hassasiyeti gayet iyi ve çok kolay bir şekilde kumanda edebiliyorsunuz. Ama ben biraz gelenekselci olduğum için bu elimin altındaki kumanda ünitesi vasıtasıyla kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Buradaki bir diğer yenilik ise sadece elinizi oynatarak da birçok şeyi kumanda edebiliyor olmanız. Mesela bakın şöyle yaparak sesi açabiliyorum ve tekrar böyle yaptığım zaman da sesi kapatabiliyorum. Böyle bir sistemle daha önce hiçbir otomobilde karşılaşmamıştım. Sistem aslında basit bir mantıkla çalışıyor. Çünkü burada bir tane kamera var ve burayı üçgen prizma şeklinde tarıyor ve sizin el hareketlerinizi, mimiklerinizi algılayarak ne yapmak istediğinizi anlıyor ve ona göre cevap veriyor. Buradaki klima kumandaları diğer BMW modellerinde olanlardan biraz daha farklı. Bir kere dokunmatik olarak kumanda edebiliyorsunuz. Çok kolay kullanılıyor. Koltuğun ısıtması var, soğutması var. Ayrıyeten burada iyonizerli parfüm özelliği var. Yani 2 tane parfümden bir tanesini seçip otomobilin içini istediğiniz yoğunlukta, istediğiniz kokudan bir tanesiyle ferahlatabiliyorsunuz. Bence gayet güzel. Klima kumandalarının görünümü bence gayet iyi ama birileri herhalde bunun görünümünü beğenmemiş çünkü kaba kuvvet uygulamışlar ve ekrana biraz zarar vermişler. 7 serisi dokunmatik konusunda biraz daha ileri gitmiş ve bu BMW'lerde meşhur havalandırma menfezlerinin arasındaki o sıcak soğuk ayarı yapılan bölüm burada artık dokunmatik olarak kumanda edilebiliyor ve şu anda da ekranda görebiliyorsunuz hangi tarafa neyi seçmiş olduğunuzu.
Bu araçta en sevdiğim özelliklerden bir tanesi kesinlikle kamera sistemi. Kameraların çözünürlüğü inanılmaz yüksek. Yani sanki Full HD bir televizyon gibi gösteriyor diyebilirim ama onun haricinde manevra yaptığınız zaman otomobili 360 derece ama dışarıdan gösteren yapısıyla sanki bir bilgisayar oyunuymuş, bir Gran Turismo'ymuş gibi gösteriyor ki bu da daha önce hiçbir otomobilde karşılaşmadığım bir özellik. Bence müthiş. Küçük eşya gözleri konusunda sürücünün elinin altında gayet geniş yerler var. Burada mesela vitesin önünde 2 tane bardaklık ve onun önünde boş bir alan var. Ayrıca burada 2 kapaklı açılan bir kol dayama var. İçi çok geniş değil ama elinizdeki ufak tefek eşyaları da buraya yerleştirebilirsiniz. Bu araçta Harman Kardon ses sistemi standart olarak sunuluyor ama ekstra bedel ödeyerek daha önce testini yaptığım S90 ve XC90 modellerinde olduğu gibi Bowers & Wilkins ses sistemini de alabiliyorsunuz. Gelelim 7 serisinin motorine ve sürüş özelliklerine. Bu kullanmış olduğum aracın kaputunun altında 2 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motor görev yapıyor. Bu motor tam 258 beygir güç ve 400 Nm'lik bir tork değerine sahip. Ayrıca 8 kademeli otomatik şanzımanlı ve arkadan itişli. Motorun performansı bence gayet iyi. Yani bu araç 1.8 tonluk bir kütleye sahip olsa da bu motor gerçekten performans anlamında beklentilere iyi cevaplar verebiliyor. Bakın şu anda bastım, saatte 140 km hızla gidiyorduk. Şu anda 170'e ulaşmış vaziyetteyim. 180'e ulaşmış vaziyetteyim. Yani performans anlamında size en ufak bir eksiklik hissettirmiyor. Motorun şanzımanla uyumu da gayet iyi. Yani hem konforlu hem de bu şekilde hızlı kullanmak istediğinizde, atik kullanmak istediğinizde de çevik olan yapısıyla bence övgüyü hak ediyor. Tork konvertörlü olmasına rağmen çift kavramalıları aratmayacak bir yapısı var. Tabii bir 7 serisi kullanıyorsanız gönül 2 litrelik değil de 3 litrelik bir motoru istiyor. Ama şunu unutmamak lazım. Ülkemizdeki vergi sistemi nedeniyle bu araç bile %110'luk vergi diliminde yer alıyor. Yani eğer siz 3 litrelik bir 7 serisi almak isterseniz o zaman %160'lık vergi dilimine giriyorsunuz ki o zaman da inanın otomobil hakikaten ulaşılmaz fiyatlara rahatlıkla çıkıyor. Bu araçta adaptif hız sabitleyici var ve sizi hem şeritte tutuyor hem de direksiyona müdahale ediyor. Yani yine S90 testinde olduğu gibi bu araçta yarı otonom sürüş özellikleri sunuyor. Mesela S90'da da olduğu gibi, yani uzun süre elinizi direksiyondan bırakırsanız sizi şu an olduğu gibi direksiyona dokunmaya, direksiyona tutmaya yönlendiriyor sistem. Benim ilk olarak X5'te deneyimlemiş olduğum güvenlik donanımlarının kısa yol tuşu 7 serisinde de yer alıyor. Mesela şu an olduğu gibi buna basılı tuttuğunuz zaman tüm bu güvenlik özelliklerini devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Tekrar tek bir dokunuşla yine tüm bu sistemleri devreye almanız mümkün. 7 serisinin görüş açıları gayet iyi. Önde hiçbir problem yok. Aynı şekilde arkada da. Fakat bu araç bir de uzun şaseli olduğu için bu B üstünü biraz fazla kalın. Yani sokaklardan çıkacağınız zaman orası sizin görüşünüzü biraz perdeliyor açıkçası. Her ne kadar çok duyulmuyor olsa da bu turbo beslemeli benzinli motorun güzel bir sesi var. Yani üst devirlere çıktığınız zaman da kaputunun altındaki motorun güçlü olduğunu size hissettiriyor. Süspansiyonların gayet konforlu olduğunu en başta söylemiştim. Tabi bunda etkin rol oynayan sistem aracı Comfort modunda kullanırken 7 serisinde size artık Plus modunu da sunuyor olması. Yani bu modu seçtiğiniz zaman otomobil adeta yol bozukluklarını ütülercesine ilerliyor. Mesela Sport modu aldığınız zaman tabi adaptif süspansiyonlar da sertleşiyor direksiyon gibi. Ve mesela bu tip virajlarda otomobil bu koca gövdesine rağmen yola müthiş bir şekilde tutunuyor, baksanıza. En ufak bir çizgiden çıkma yok ki 90'la döndüm yani orayı. Direksiyonun tasarımı iyi, ele iyi bir şekilde oturuyor ama onun haricinde yönlendirme isteklerinizi de çok iyi cevaplar verebiliyor. Gelelim son olarak da yakıt tüketimi konusuna. Bu 730 Li diye adlandırılan 2 litrelik turbo beslemeli benzinli motora sahip olan 7 serisini ben birkaç gündür kullanıyorum ve bu süreçte tam 200 kilometre mesafe kat ettim. Şu anda yol bilgisayarında bana 10.6 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Aracı test için aldığımda ortalama tüketim değeri son 2000 küsur kilometrede 12.7 idi. Yani benden önce kullananlar muhtemelen biraz daha savurgan kullanmışlar otomobili. Benim kullanımım sonucundaysa bana yansılan değer bu. Ki bana soracak olursanız bu boyuttaki ve bu güçteki bir otomobil için 10.6 litrelik değer hakikaten çok iyi.
Hazır ışıklarda durmuşken bir 0-100 yapmamak olmaz değil mi? Siz de merak ediyorsunuzdur muhtemelen. Hadi bakalım. 100. Normalde fabrika verisi 6.3 saniyede sıfırdan 100'e çıktığını gösteriyor. Acaba ben çıkabildim mi? ...7 serisi teknoloji olarak da, konfor olarak da kendini bayağı geliştirmiş. Yani bu araca bayılmamak bence işten bile değil. Ama sahip olmak için tahmin edebileceğiniz gibi çok büyük paraları gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu araç 700.000 TL seviyesinden başlıyor. Uzun şasili alırsanız da ekstra 70.000 TL daha koymanız lazım. Hele ki bu araç gibi fazla bir opsiyona sahipse o zaman fiyat 1 milyon TL seviyelerine ulaşıyor. Yani normal şartlarda bu aracı satın almak o kadar da kolay değil. Ama eğer piyangodan parayı bulursam o zaman hiç düşünmeden bu araçtan bir tane alır garaja koyarım diye düşünüyorum. Görüşmek üzere.